Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Touch him up. Back to your corner, gentlemen. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. ...34 yaşındaki yarı ağır sikletin dünya şampiyonu... ...hem WBO'da hem de WBA Federasyonu'nda zirvede bulunan... ...Gilberto Zurdo Ramirez. 34 yaşında 48 galibiyeti var, tek yenilgisi bulunuyor. Ve rakibi 29 yaşındaki David Benavidez. 31 maçta yenilgisi yok, bütün maçlarını kazanmış bir rakip. Ve alt sikletlerden gelen bir şampiyon. David Benavidez hem süper orta siklette hem de hafif ağır siklette dünya şampiyonu oldu. Ve arkasından 11 kilo alarak çıktı 90.7 kiloluk Cruiserweight sikletine ve dünya ünlü şampiyon Ramirez'le çarpışmak için Benavidez kimin karşısındaydı? İşte Zurdo'nun karşısındaydı. Zurdo ne demek? Lakabı Zurdo, sodak boksör anlamına geliyor Meksika dilinde. Bu maç öylesine önemli bir maçtı ki WBC Federasyonu ile alakalı bir maç değil bu, ama Meksika menşeili olan bu WBC Federasyonu, Dünya Boks Konseyi bu maça özel kemer yaptırmak istedi. Ama WBA ve WBO Federasyonu bunu sert bir dille reddetti. Eğer böyle bir şey olursa biz unvanları çekiyoruz dediler. Bu ters tepince buna giremediler. Sevgili arkadaşlar, böylesine bir maçta tartıya çıktılar maçtan bir gün önce. Gilberto Ramirez tam 90.7 kilo tartıldı. Yani tam sınırda. Gilberto Ramirez'in rakibi David Benavidez ise alt sikletlerden gelen David Benavidez 89.3 kilo tartıldı. Yani gelmesi gereken kilodan 1400 gram daha hafif. Yani bu ne demek oluyor? Bu karşılaşma öncesinde neredeyse hiç kilo vermemiş anlamına geliyor. Ve tartıya çıktıklarında bir cüsse farkı hemen kendini gösterdi. 1.89 boyunda Gilberto Ramirez, 1.84 boyunda da David Benavidez. Saç farkına aldanmayın, arada sadece 5 santimetrelik boy farkı var. Benavidez çok kısa saçlı, Zurdo ise uzun gösteriyor saçlarını. Bu yüzden sanki 15 santimetre boy farkı varmış gibi bir görüntü var, ama buna aldanmayın. Total respect between these two fighters, but they are ready to go to war. Gilberto Zurdo Ramirez 4 ayrı siklette boks yapmış bir isim. Kendisi 90.7'nin yani Cruiserweight, bir başka deyişle yarı ağır sikletin şampiyonu durumunda. Doğru. Ama sevgili boksseverler, ta orta sikletten 72 kilolardan geliyor. Boyu 1.89, dev gibiydi orta sikletteyken rakiplerine göre. Sonrasında süper orta siklete çıktı. Jesse Hart'ları, Arthur Abraham'ları mağlup etme başarısı gösterdi. Ve orada dünya şampiyonu oldu. Derken çıktı hafif ağır siklete ve orada dünya şampiyonluk yaşamak için bir ideal içindeydi. Ama Dimitri Bivol buna izin vermedi. Dimitri Bivol'e kaybettikten sonra sevgili boksseverler çıktı işte yarı ağır siklete, şimdi bulunduğu bu siklete. Benavidez ise süper orta siklette maçlar yaptı ve buranın kralı oldu. Yasaklı maddeler kullandığı için şampiyon olduktan sonra şampiyonluğu elinden alındı. Derken bu siklete Canelo geldi ve ambargo koydu. Canelo dünya şampiyonu olduktan sonra aslında mecburi rakibi durumunda bulunan David Benavidez'le dövüşmesi gerekiyordu. Ama karteller mi diyeyim artık, mafya mı diyeyim, federasyonların içindeki iç yapı, dış yapı mı diyeyim, buna izin vermedi. Canelo zaten istemiyordu Benavidez'le dövüşmek ve hep ondan, açıkça söyleyeyim, çok sevdiğim bir isimdir Canelo, bilirsiniz, hep kaçtı. Bu konuda da çok ağır eleştirilerde bulundular ve Canelo da dedi ki 250 milyon doları verin dövüşeyim dedi. Böylesine büyük bir maçta böyle büyük parayı vermeniz lazım. Yoksa bu maçı kabul edemeyiz şeklinde konuşması vardı.
Neyse Benavidez yeter artık deyip o sikletten ayrıldı. Hafif ağır siklete çıktı. Ve hafif ağır siklette de Anthony Yarde gibi dünya çapında bir yıldızı duman ederek dünya şampiyonu oldu. His yard just doesn't seem to have an answer. Oh, big shot from David Benavidez. The referee has seen it, and there it is. Bu sikletten yukarıya çıkmaya karar verdi. Normalde 49 kilolardan 47 kilolardan başlayan profesyonel bokstaki sikletler 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo yukarıya çıkarsınız. Ama hafif ağır sikletten kruvazör siklete çıkmaya kalktığınızda 11.3 kiloluk yukarıya çıkmanız gerekiyor. İşte bunu başardı. Hem de bu siklete çıktığı ilk karşılaşmada Ramirez'le dövüşmeyi kabul ederek David Benavidez. Tam bir çılgınlık. Tam bir çılgınlık. Yahu arkadaş gel bu siklette biraz bir bak bakalım nasıl bir siklet bu. Bir iki rakiple dövüş ondan sonra çık Ramirez gibi süperstar bir boksörün karşısına diyesimiz geldi ama yok ben hallederim dedi. Ve çıktı bu siklette Ramirez gibi bir şampiyona karşı artık ringdeydi. Gilberto Ramirez Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'da kazanmış olduğu yarı ağır siklet dünya şampiyonluk kemerlerini korumak için artık David Benavidez'in karşısındaydı. Cinco de Mayo yani 5 Mayıs'ı simgeleyen bu tarihi haftada ringe çıkmak herkese nasip olur ama ana maçı yapmak herkese nasip olmazdı. Genelde Cinco de Mayo yani Meksikalıların kurtuluş gününü simgeleyen bu haftada ana maçı yapmak Canelo'ya nasip oluyordu. Canelo temsil ediyordu. Ama bu kez Canelo yok. Canelo var, Canelo ringin kenarındaydı. Gilberto Ramirez ve David Benavidez böylesine büyük bir gecede ana aktör rolündeydiler. Diyeceksiniz ki ez. Bunu düşünüyorsunuzdur. Alvarez, Gonzalez, Hernandez, Benavidez, Ramirez, ez. Hep sonu ezle bitiyor. Ne anlama geliyor? Bizdeki Süleymanoğlu diye düşünün. Mahmutoğlu, oğlu kelimesinin anlamı orada Meksika'da ez. Mesela Bulgarlarda Süleymanov diye geçer. Mesela şeyde de Rusya'da da başka bir şey ov diye biter. Burada da ez diye bitiyor. Ben de kafaya taktım bunu açıkçası. Neymiş diye bir baktım. Hepsi ezle bitince böyle bir durum ortaya çıktı. Çok gerekli bir bilgi mi bilmiyorum ama bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Maç başlıyordu. İki boksör yüz yüze geldiler. Hakem gong sesini çaldıktan sonra gerçekten tarihi an başlamıştı. Yourselves at all times. Listen to my commands. Touch him up. Şampiyonluklarını almaya gelen David Benavidez'in görkemine bakın. David Benavidez soyunma odasına girdi, antrenmanlarını yaptı. O sırada içeri kim girdi? Destek için. Ryan Garcia girdi. Ryan Garcia kim ya? Mike Tyson girdi. Böylesine bir atmosferde David Benavidez parlatılarak ringe geldi. Yani hafızamı zorluyorum. Mike Tyson'ın böyle destek verdiği birçok boksör var. Ama Mike Tyson Benavidez'le birlikte yan yana yürüdü ringe. Ramirez is getting the credit as the unified champion coming into this fight. Japonya'da Inoue Nakatani karşılaşmasında Michael Buffer ring anonsörüydü. Burada da Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da Jimmy Lennon Jr. anonsları yapıyordu. Bu karşılaşma öyle bir karşılaşmaydı ki eğer Benavidez'i yenerse Gilberto Ramirez 49-1 olacak. 49 galibiyet, tek yenilgi. Dimitri Bivol de kaybetmemiş olsa buradaki karşılaşmayı da kazandığını düşündüğümüzde Floyd Mayweather'ın 49-0'lık rekorunu egale edeceği bir maçtan bahsediyoruz. Karşılaşma başladı. Birinci raundun son dakikasına girildiği sırada Benavidez bir sivrisinek ısırığı tarzında bir başlangıç yaptı. Birinci round biterkense arı gibi soktu diyebilirim. Hem de birkaç arının bir anda soktuğunu düşünün. Öyle bir girdi rakibe. Benavidez çok kontrollü oynar. Kesinlikle rakibi harika süzer. Dinlenmesini de bilir. Hücumu da çok iyi bilir. İkinci roundda Gilberto Ramirez'e biraz oynaması için fırsat tanıdı. Ama ikinci roundun son saniyesinde attığı aparkat olacakların habercisi gibiydi. Üçüncü round başladığında Gilberto Ramirez kendine geldi.
öylesine güzel bir boks maçı çıkartıyordu ki bu 3 dakikada. Aklıma şu soru geldi. Acaba sparring partnerine biraz dövüş, senin de maç içinde olmanı istiyorum mu diyordu Benavidez. İkisi eski sparring partneri, antrenman maçlarını birlikte yaparlardı. İyi dostlar. Maç öncesinde tek bir kavga yaşamadılar. Trash talking bile yapmadılar. Yani böyle bir gevezelik falan yoktu. Hiçbir basın toplantısında. Çok dostane geçti. 3. roundda da Gilberto Ramirez'in resmen dövüşmesine izin verdi. Benim şahsi fikrim. 4. roundda Gilberto Ramirez'i öylesine dövdü ki gong sesi kurtardı kendisini. Fight! Mamma mia! What if Ramirez is down? Benavidez! 5. round falan derken Gilberto Ramirez'in sağ gözü iyice şişmeye başladı. 6. round gelip çattığında ise David Benavidez Ramirez'in Zurdo'nun fişini çekti. Rattling Ramirez again! Backs him up! Hurts him! Ramirez can't continue! History! Bu knockout pozisyonundaki kombinasyonlara bir dikkat edelim. Burada benim gördüğüm kadarıyla Gilberto Ramirez'e dirsek darbeleri geliyor Benavidez'den. Yumruk kombinasyonu da var ama karışık olarak dirsek darbesi de var. Bu yıkımın içinde dirsek de var arkadaşlar. Bence hakemin bunu görüp kesinlikle knockdown saymaması ve ayağa kaldırıp ya devam ettirmesi ya da bir şekilde puan silme, uyarı, bir şeyler yapması gerekiyordu. Ama maçı bitirdi hakem. Sabaha kadar dövüşseler kesinlikle kazanacak isim %99.9 değil, %1 milyar kim? David Benavidez'di. Ama bu dirsek darbeleri bence gölge bu karşılaşmadaki zafere. Ama David Benavidez bir zamanlar Evander Holyfield'ın bir dönem Alexander Usyk'in yapmış olduğu ambargoyu koyacak gibi duruyor yara ağır siklete. Bütün şampiyonluk kemerlerini kendisinde toplayacak mı yoksa buradan ağır siklete mi çıkacak? Karşılaşma sonunda bir röportaj yapıldı ve Canelo'ya meydan okudu. I just want to give the fans what they want to see. I seen Canelo in the building. Do you guys want to see Canelo versus David Benavidez? Respect for Canelo, he's a great champion, but I'm a great champion too. Hangi siklette dövüşecekler? Artık 90.7 kilolara gelmiş bir Benavidez var. Canelo 76.2 kiloda, yani süper orta siklette devam ediyor kariyerine. Artık ortada bir yerde mi buluşurlar? Yoksa bir çılgınlık yapıp süper orta siklete dönüp Canelo'yla mı dövüşür? I'm still champion at 175. I'm champion at 200 and 175. So they want to come get it at 175. Let's get it at 175. Buradan bir de ağır siklete çıkıp orayı da dövmeye başlarsa o zaman işte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörler arasına girmeyi kesinlikle başaracaktır David Benavidez. Bence buraya gitmesi. Canelo'yu bırak artık. Canelo seninle dövüşmek istemiyor. Zaten şu anda dövüşse de sen onun rahatlıkla içinden geçersin. Kendini ispat edecek bir şey yok Canelo tarafında artık. Bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bence çık ağır siklete. Burada birkaç kemer daha toplayıp ağır siklette kim var kim yok hepsine meydan oku. Yapar mı? Bence rahat yapar. Bu başarının altında bir Türk de var arkadaşlar. Cem Eren kardeşimiz. Kendisi dünyaca ünlü David Benavidez'in yıllardır yanında birlikte çalıştığı kondisyoneri, takım arkadaşı, antrenörlerinden bir tanesi. Cem Eren de karşılaşma sonrasında gayet mutluydu, gayet sevinçliydi. Bu başarının ortaklarından olarak biz de kendisiyle onur duyduk, gurur duyduk. Eyvallah kardeşim. Vallahi billahi adam soyunma odasına giderken adama acıdım. Sağ gözü tamamen kapanmıştı. Hiçbir şekilde göremez hale gelmişti Gilberto Ramirez'in. Dimitri Bivol, Gilberto Ramirez'i 12 round sonunda puanla yenmişti. Bunu hatırlarsınız. O karşılaşmada Dimitri Bivol'ün attığı yumruk sayısına daha 5. 6. roundda ulaşmış bile olabilir Benavidez. O kadar çok yumruk attı. O kadar çok hızlı. Maç biter bitmez hemen bu videoyu çekiyorum da araştıramadım da çok özür diliyorum. Ama bilmiyorum ki hem süper orta siklette hem hafif ağır siklette hem de yarı ağır siklette şampiyonluğa ulaşmış bir boksör tarihte var mı?
Hafızalarımı yokluyorum. Ben hatırlamıyorum. Hani araştırma yapmak lazım. Siz varsa yazın altına ama ben hatırlamıyorum. Böylesine bir başarı yaptı adam. İzleyenler arasında Thomas Hearns da vardı. Bu arada dünyaca ünlü boksör. Mike Tyson, Ryan Garcia, Canelo, bla bla bir sürü insan. Oscar de la Hoya, herkes oradaydı. Ama Ramirez hepinizden büyüğüm der gibi orada bir gövde gösterisi yaptı. In Spanish, the Mexican Monster. Monstro! Merak edenler vardır, Canelo ne diye gelmiş o maça diye. Eğer David Benavidez'i desteklemiyorsa, eğer onunla face to face yapmayacaksa orada ne işi vardı diye düşünecek olanlara da şöyle söyleyeyim. Gecenin undercard'ında ikinci ana maçı yapan isim Jaime Munguia'ydı. Yine bir Meksikalı olan Armando ile karşı karşıya geldiler. Ve 7 yıl aradan sonra süper orta siklette WBA Federasyonu'nda dünya şampiyonluğunu yakaladı Jaime Munguia. WBA Super Middleweight Champion of the World. Ve ringin kenarında kim vardı? Canelo Alvarez vardı. Munguia'yı desteklemek için oradaydı. Hatta soyunma odasına kadar gitmişti. Ona taktikler vermişti Canelo. Ve ringin kenarında da sanki böyle 40 dolara bilet almış gelmiş bir taraftar edasıyla Jaime Munguia maçında hop oturup hop kalkıyordu. Canelo is Armando Rezendez kaybetti. Gilberto Ramirez kaybetti. Jaime Munguia kazandı. David Benavidez kazandı. İşte bu bilgilerle birlikte programımızı kapatıyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bulunun. Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Siz 210.000 kişiyi geçmiş Fight Club Türkiye ailesinin birer ferdisiniz. Bunu da asla unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince bu maçların sizlere detaylarını anlatmaya çalıştım. Inoue Nakatani, Gilberto Ramirez, David Benavidez. Bu karşılaşmaların canlı anlatımlarını yapamadım. Öncesinde onlara videolar hazırlayamadım. Gerçekten başka işlerim de var biliyorsunuz. Yani harbiden hepsine yetişmek imkansız ötesi bir şey. Elimden geldiği kadarıyla sizlere bunları hazırlamaya devam ediyorum. Bu boksörlerin fanlarına, hayranlarına ayrı bir özür borcum var. İnşallah başka zaman hallederiz. Kendinize iyi bakın. Boks dolu günler sizleri bekliyor Mayıs ayında. Sadece boks değil, MMA dünyasında da harika karşılaşmalar mevcut. Özel röportajlar gelmeye başlayacak. Onu söyleyeyim sizlere. Harbi güzel röportajlar olacak yine. Hem online hem de stüdyomuzda ağırladığımız, evlerine gittiğimiz birçok kişiler olacak. Bizi takip etmeye devam ediniz. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.